Üç yüzük, göğün altında yaşayan elf kralları. 7'si taştan saraylarındaki cüce hükümdarlara. 9 yüzük ölümlü insanlara, ölecekler ne yazık. Bir yüzük gölgeler içindeki Mordor diyarında kara tahtında oturan karanlıklar efendisine, hepsine hükmedecek bir yüzük, hepsini o bulacak, hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak gölgeler içindeki Mordor diyarında. Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Bu videodaki ürünümüz yüzüğün son dakikalarını yansıtan bir heykel. Crack of Doom, kendisi Frodo'yla Smeagol'un o son dakikalardaki büyük mücadelesini bir şekilde yansıtan bir heykel. Kendisi koleksiyonun en küçük parçalarından biri ama en detaylarından da biri aynı zamanda. Üzerinde konuşacağız. Video boyunca çok fazla göreceğiz. Ancak videoda asıl konuşacağımız konu Tolkien evrenine ne kadar sayfalar, ne kadar karakterler, ne kadar kitaplar eskitirseniz eskitin dönüp dolaşıp geleceğiniz karar anı bu heykelin yansıttığı an. Orada bitiyor her şey. Bütün hikayenin bağlandığı noktadayız. Neyin ne olduğu, nasıl olduğu artık bu saniyelerde çok önemli değil. Çünkü iki karakterin elinde tüm orta dünyanın kaderi var. Ve bu heykel o anı yansıtıyor. Yüzüğün son dakikalarıyla ilgili fikirlerimi bu videoda vereceğim. Sizinle paylaşacağım. Katılanlar olacaktır, katılmayanlar olacaktır. Ancak ben yine de paylaşmak istiyorum. Güzel bir ürün, bence güzel bir konu. O yüzden çok vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Bugün Smeagol'un evinde yüzüğün son dakikalarını konuşacağız. Şimdi her şeyden önce olayı bir tekrar hatırlayalım isterim. Nedir? Bütün yolculuğu tamamlıyorlar. Artık kıyamet dağındalar. O lav deresi alttan akıyor. Frodo yüzüğü alacak, atacak ve bütün hikaye bitecek değil mi? Ancak Frodo onu yapamıyor. Orta Dünya tarihindeki birçok karakterin belki de kendisine güvenemediği o anda Frodo da başarısız oluyor aslına bakarsanız. Eğer Smeagol'un mücadelesi ya da müdahalesi olmasa o an belki de yeni bir kötü kahraman elde edeceğiz. Kim bilir bilemiyoruz. Ama oradaki mücadelenin sonunda Smeagol o zafer anını tattığını düşündüğü ve o kendisini biraz rahatlattığı zaman dilimi içinde ne yazık ki düşüyor, lavların içinde yüzükle beraber yok oluyor. Bu bölüm bu şekilde tamam. O anı yansıtan heykelimize burada hafif bir değinmek isterim. Gerçekten o dakika olan o çatışmayı çok net veren yüz ifadeleri, inanılmaz bir hırs ve gerçekten o anki iç çatışmasını o kadar net veriyor ki heykel. Ve bunu yaparken 15 santim yüksekliği olan, 17 santim genişliği olan gayet narin, küçük ama oldukça detaylı bir heykelden bahsediyoruz. İşçilik 10 numara. Hemen bu noktada biraz üstüne düşelim isterim. 2007 yılında piyasaya çıkıyor. O dönem Sideshow ve ortak heykelleri birçok yerde olurken bu sadece Sideshow Collectibles'ın New Line Cinema lisansıyla çıkarttığı bir ürün. Ki 2007 yılında bir seri dioramada sürdüler piyasaya ama birçoğu ortak projeydi. Bunda sadece Sideshow Collectibles çalışıyor. Heykelimiz 1500 limitli. Benim elimdeki parça 1110 numaralı parça. İlginç bir detay, heykel tıraşı ile ilgili bir bilgi bulamamış olmam. Güzel bir heykel, hoş bir heykel öncelikle, yani o anı çok iyi yansıtıyor. Detayları gerçekten tam o anın, o Frodo'nun elindeki yarası, parmağını kaybetmiş olması, o yüzüğün aralarında gidiş gelişi çok iyi veriliyor. Bu noktadan hazır heykele azıcık baktık, hazır hikayenin ne olduğunu hafif hatırladık, Tolkien'in sözlerine geldik. Ne diyor 1963 yılının Eylül ayında arkadaşına? Kıyamet Dağı'ndaki o son anlar diyor, benim hikayemin en can alıcı noktasıdır diyor. Net. Birçok taslak hazırladığını ama bu taslaklardan yayımlanma anında hemen hemen hiçbirini kullanmadığını ve hikayeyi orijinal ilk düşündüğü haliyle servis ettiğini söylüyor.
Bu noktada da konuyu şu şekilde açıklıyor. Elrond'un konseyinde Frodo'nun bu görevi kabul etmesini sağlayan, durumu daha iyi analiz etmiş olan Gandalf, Aragorn gibi karakterlerin onu yönlendirmesi diyor. Aslında diyor Frodo diyor görevin ağırlığını tam olarak algılayamadan kabul ediyor diyor. Ve çok daha basit bir şey olarak gördüğünü düşünüyor. Karakteri böyle hazırlıyor. Ancak yol boyunca Frodo aslında olayın ne olduğunu anlıyor ve diyor ki Tolkien burada, benim kendi görüşüme göre diyor, o görevi diyor konseyde kabul ettiğinde diyor, o bir lütuftu onun için diyor. Çünkü önemli bir görev veriliyor ve önemli bir pozisyona seçiliyorsunuz. Ancak diyor, burada diyor dışarıdan insanların hazırladığı bir motivasyonla olaya giriyorsunuz diyor. Olabilir, güzel bir bakış açısı bence. Ancak diyor yolculuk uzun sürüyor ve birçok zorlukla karşılaşıyor ve o sırada diyor artık o anda sizi o bir şekilde o göreve hazırlayan insanlardan hiçbir yanınızda değil. Tamamen kendi iç gücünüzle baş başasınız. O yüzden de diyor ki bu diyor ruhani lütuf. Sizin içinizde eğer bu görevi tamamlamak için yeterli boyutta değilse ki her zaman yeterli olmaz bana göre diyor. Frodo'nun yaşadığı olayları daha net anlayabilirsiniz diyor. Nedir biliyoruz, yolculuk boyunca çok ciddi bir mücadele veriyor yüzükle. Yüzük herkese fısıldadığı gibi ona da fısıldıyor. Onu da değiştiriyor, onun da hareketlerini çeşitlendiriyor. Samwise Gamgee'ye bile sinirlenmesini ve kovmasını sağlıyor aslında. Gollum'u veya başka bir şekilde Sméagol'ı yakın dost gibi algılıyor. Ona bir güven duyuyor. Ki hikayenin sonuna kadar Sméagol bu güveni boşa çıkarma konusunda oldukça başarılı. Hemen çok dağılmadan Tolkien'in son noktasına gelelim söylediklerinin. O yüzden de bu olayda Frodo'nun artık dağa girdiği sırada yüzün o gücünün de en etkili olduğu andan bahsediyoruz. Artık o içindeki lütfun bittiğini söylüyor Tolkien. O anki o ikilemi, o yüzüğü takmaya çalışmasındaki o başarısızlık diye adlandırabileceğimiz durumun bundan dolayı olduğunu söylüyor. Tolkien'in bakış açısı. Böyle değerlendiriyor. Frodo'nun hikayesini böyle kurgulamış. Bana göre zaten hikayenin içinde Frodo yüzüğü taşıyor, okey. Hani bir ana karakter yapısı var ama bence Samwise Gamgee olmasa yolda çok fazla gidebileceği bir nokta da yok. Net. Ben öyle düşünüyorum en azından. Şimdi biraz bu anı kurcalayalım diyorum ben. Kendi analizimi kurarken aslında baz aldığım şey yolculuk boyunca Frodo'nun ne kadar hırpalandığı. Ciddi anlamda hırpalanıyor. Ne oluyor? İşte sonuçta yüzük devamlı fısıldıyor, bir şeyler anlatıyor. Aynı zamanda kendi grubunun içindeki, o yüzük kardeşliği grubunun içindeki bazı denge değişimleriyle de uğraşıyor. İşte Boromir'le başına dert geliyor, Aragorn'a tam güvenemiyor. Bir sürü orada değişken bir arada karşısına çıkıyor. İki tane biraz gevşek diye adlandırabileceğimiz veya tabir edebileceğim Hobbit yılında Samwise Gamgee dışında aslına bakarsanız o ruhsal bağ çok net kurabildiği biri de yok. Ayrıca yüzüğü taşıma ciddiyetiyle bazı acı kararlar almayı da kendisine görebiliyor. Ki bence en büyük hatası bu. Çünkü zaten zor bir yük ve bunu paylaşmak yerine aslında çok bireyselleştirdiğini düşünüyorum. Bu da benim kendi bakışım. Nedir? Dediğim gibi Aragorn, Gandalf bir şekilde yüklüyorlar bu görevi ve bu görevin devamında onlar yanında değiller. Şimdi yüzüğü taşımak için aslında hobbitler doğru bir seçim olabilir baktığınızda. Şimdi teori üretiyoruz sonuçta. Bir şeyler yorumlamaya çalışıyoruz. Yani teori demeyelim de. Bir şeyler yorumlamaya çalışıyoruz. Hobbit olur dersiniz, olmaz dersiniz, tabii ki açık. Ucu açık. Tolkien'in hikayelerinde bu tür konularda tercihler tartışmaya açık bence. Ama hobbitlerin bazı alışkanlıkları aslında yüzükten etkilenmemelerini sağlıyor. Nedir? Hiçbir zaman hükmetmeyi bilmiyorlar. Zaten Orta Dünya'da adı geçen, ağırlığı olan bir ırktan bahsetmiyoruz. Hayatı seviyorlar, yaşamayı seviyorlar, keyfe düşkünler, fedakarlar ve o sistemi korumak için cidden fedakarlık yapabiliyorlar. Baktığımız vakit bu açılardan çok iyi. Yüzüğü verdik, yüzük herkese neyi fısıldıyor? Onların o ihtiraslarını, hırslarını ön plana çıkartıyor. Hobbitlerde ne hırsı var? Hiç tatmamış ki, bilmediği bir duygu. Bir hobbitin ezdiği veya hükmettiği bir grup yok. Kendi içlerinde bir sistemleri var ve burada eğlenerek yaşıyorlar. Doğal olarak yüzük yolculuk boyunca uğraşmasına rağmen Frodo'yu ele geçiremiyor. Samwise'ı da o yüzden ele geçiremiyor.
Isildur'daki sorun neydi? Isildur zaten hükmeden bir karakter. Biliyor bu işleri. Çok net. O yüzden onun o hırslarını, orta dünya hakimiyeti diyebiliriz buna, belki ırklar üstü bir hüküm kurma isteğini, bunların hepsini kendisine fısıldamış olabilir. Belki Isildur o yüzden atamadı yüzüğü. Onun o zaten bildiği o güç hissiyatını, o hüküm hissiyatını daha da kuvvetlendirdi ve bu yüzden kendine saklamak istedi. Gandalf niye dokunmadı? Belki Gandalf da aynı şeyleri hissediyordu. Ne diyordu? Öyle hatırlayalım büyücümüzün cümlesini. İşte hani iyilik yapmak için kullanmaya kalkarım ama sonuçları kötü olur diyor. Yani aslında içindeki zayıflığın farkında. Onun korkusu da o. Yüzüğün onu keşfedebileceğini düşünüyor. Yolculuk boyunca Frodo da öyle bir zafiyet bulamıyor yüzük bence. Bütün denemeleri, kurtulma çabaları, işte bir sürü olay çağırıyor, bir sürü olayın olmasına sebep olduğunu da düşünüyorum ben yüzüğün. O geçen maceranın içindeki bazı detayların onun sayesinde olduğunu öngörüyorum en azından. Benim yorumum bu. Daha sonra ne oluyor? Artık hükümdarına girdiğimiz vakit yüzük olabileceği en kuvvetli durumda. Çok yaklaşmış hedefine, ulaşmak istediği kişiye, karaktere ulaşmak üzere. Ancak bir sorun var, hiç etkileyemediği bir Hobbit'in elinde yok olmaya doğru gidiyor. Ancak yine burada çok net benim görüşüm, zaafını o an buluyor Frodo. O hiç bilmediği, hiç tatmadığı, hayatında karşısına hiç çıkmayan hissiyatı Frodo'nun içine enjekte etmeyi başarıyor yüzük. O hükmetme, o bir üstünlük kurma hissiyatı ki bir Hobbit'in hayatında hemen hemen hiç hissetmediği bir kavram, bir anda Frodo'nun aklında bir ikilem yaratıyor. Ha burada Sméagol'la niye öyle bir şey olmuyor diyebiliriz. Sméagol gerçekten nevi şahsında münhasır bir karakter. Onun üzerindeki etkilerini zaten kimse de göstermiyor. Sméagol'un bağı başka, onu başka zamanda konuşabiliriz. Sméagol ayrı bir şey, evin sahibi. Onun evindeyiz şu an. O an olduğunu belki başka videoda değerlendiririz. Ancak Frodo'nun zaafını bulduğu kesin yüzüğün. O son dakikalarda kesinlikle buluyor zaafını. Ve ona bu hayatında hiç tatmadığı, hiçbir zaman aklına bile gelmeyen fikri bir şekilde o beyne o dakika yapıştırıveriyor. Atmasın beni diye. Beni atma diyor. Ben elimde kalayım. Bak hiç görmediğin, yaşamadığın şeyler yapacağız diyor. Daha önceki söylediği, verdiği fikirlerin Hobbitleri etkilemediği açık sonuçta. O yüzden iyi bir çözüm yakaladığını düşünüyorum. Ve sonuçta bayağı hırpalamış durumda karakterimizi. Burada da görebiliyoruz yani üstünün o eskimiş hali, elbiselerin işte yüzündeki o ifadeler, boynundaki yara, artık o kolyenin ağırlığından çok ciddi fiziksel bir ızdırap verdiği gibi artık mental yapısını da tüketmiş durumda Frodo'nun. Yolculuğun sonuna doğru ne ruhani olarak ne fiziksel olarak herhangi bir gücü kalmıyor Frodo. Bu bilinmeyen tadı alınca da ne oluyor? O zehir damarlara yavaş yavaş yayılmaya başlıyor bence. Videonun kapanışa gelirken belirtmek istediğim bir nokta daha var. Unutmayalım ki Sméagol yüzükle beraber o Lav nehrine düşerken Frodo peşinden gitmeye hazır psikolojik olarak. Hamleyi yapıyor ama Samwise kurtarıyor. Yüzük artık etkilemiş, bitirmiş durumda o. Bunun sebebi de bana hala aynı şeyi söylüyorum. O bilinmeyenin tadı gerçekten böyle çok net bir motivatör. Aynı diğer karakterlerde nasıl o bir gücü bir kere tattığınız vakit o zenginliği, o hükmetme gücünü, onu elinizden aldıklarında tekrar geri almak için yapacağınız çok acayip şeyler olabiliyor. Bunu günümüz dünyasında da görebiliyoruz. O gücün bağlayıcılığını, o insanların ona saygı duymasını, o kişilere nasıl bir şekilde onların psikolojilerini bozup o pozisyonu bırakmak istemediklerini defalarca hayatımızda yerli yabancı her örnekte görebiliyoruz. Burada da aynı şey oluyor. Isildur'a, Gandalf'a, onlara o korkuyu tattıran bu zaten. Belli güçleri var, biliyorlar ne olacağını. Ama Frodo öyle değil. Frodo aslına bakarsanız yetiştiriliş itibariyle aslında soyadının getirdiği avantajları çok yaşayamamış. İyi bir eğitim almış ancak öyle dış dünyaya çok açılmamış, kendi topluluğunun içindeki kurallara çok bağlı ve benimsemiş bir karakter olarak hayatını sürdürüyor. Nasıl Hobbit hikayesinde Bilbo çok inanılmaz bazı macera özellikleri kazandırılıyor hikaye boyunca, normalde o da başladığında tamamen
münzevi bir hayat yaşayan rahat bir karakterden bahsediyoruz. Aynısı Frodo'da da var. Birçok hikayeden haberi olmayan, çok iddialı değil, sert değil, saldırgan yönleri yok. Yolculuk boyunca ama yüzük bunları kazandırıyor kendisine. 3 yüzük göğün altında yaşayan elf krallarına. 7'si taştan saraylarındaki cüce hükümdarlara. 9 yüzük ölümlü insanlara, ölecekler ne yazık. 1 yüzük gölgeler içindeki Mordor diyarında kara tahtında oturan karanlıklar efendisine. Hepsine hükmedecek bir yüzük, hepsini o bulacak, hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak gölgeler içindeki Mordor diyarında. Ancak bir tek şeyi bozamıyor yüzük. Onun o bilmediği, aslında olmayan hissiyatını canlandırmaya çalışıyor ama olmadığı için Frodo bir cevap vermiyor. Ancak dediğim gibi artık son dakikalarda konu tamamen çözülüyor yüzük için. Yapabileceğinin en iyisini yapıyor ve başarıyor da bence. Samwise Gamgee'nin hikaye boyunca gelişmesi, o bir bahçıvandan zaten belli bir danışman rolüne veya çok yakın dost, kader ortağı rolüne çıkmasının sebebi de Frodo'nun artık yolculuğun sonunda çözülüyor olması. Bitiyor orada. Zaten karşı tarafın jestleri çok fazla ancak artık son noktada hiçbir gücü kalmıyor. Ve bu noktada Samwise Gamgee de o Tolkien istediği sanırım gelişimi gösteriyor. Bu şekilde de hikayeyi sonlandırıyoruz. Ne oluyor? Frodo da bir yüzük taşıyıcısı olarak Orta Dünya tarihine adını yazdırıyor. Ancak şunu belirtmek istiyorum tekrar. Son saniyelerde bence başarısız oluyor bir kahraman olarak. Ve asıl kahraman, evin kahramanı aslında Smeagol's House, Smeagol'un evi hikayenin oluruna varmasını sağlıyor içindeki hırsla. Bu noktada bu konuda benim görüşlerim bunlar. Bunları anlatmak istedim. Güzel bir heykel eşliğinde anlatmak istedim. Çünkü heykelin sunduğu bize o dioramada tam anın dioraması. Öbür türlü çok da ne tür görsellerle desteklenebilirdi bilmiyorum. O yüzden en güzel tercihi yaptığımı düşünüyorum bu konuda. Umarım yeterli derecede açıklayabilmişimdir fikirlerimi. Genel olarak hikayenin sonunda benim düşündüğüm budur. Smeagol kazandırıyor. Ama Frodo'nun kaybettiği çok o noktada. Sonra toparlaması da uzun sürüyor zaten. Aynı hikaye. Güzel bir nokta olduğunu düşünüyorum. İlginç bir nokta. Sonuçta koca evrenin kapanış olayı. Sonrasında öyle çok ciddi bir şeyler olmuyor yani. Hareketler, aksiyonlar yok. En son aksiyon bu. O yüzden fikrimi belirtmek istedim. Sizinle paylaşmak istediğim, büyük keyif aldım. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bu şekilde bir videomuzun daha sonuna gelmiş oluyoruz. Hazır kapanışa gelmişken bir detay daha vereyim. O Frodo'nun kaybettiği parmağını bulup bulmadığı da yazmıyor bir yerde. Tahminen bulamamıştır. Bunu da belirtmek istedim. Beraber olduğumuz için çok mutlu oldum. İzlediğiniz için çok mutlu oldum. Smeagol'un evinde bir heykeli daha tanıdık, gördük. Gelecek videoda buluşmak üzere. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.